Saygın bilim dergisi Nature'da Liverpool Üniversitesi'nden paleoekoloji profesörü Kate Dobney ve Adelaide Üniversitesi'nden paleomikrobiyolojist Laura Weirich'in aralarında olduğu bir grup bilim insanı yayınladıkları bir makalede günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan ve modern insan ile %99.7 oranında aynı DNA dizilimine sahip olan Neandertallerin yaşamı hakkında şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Araştırmacılar günümüzden 42 bin ile 50 bin yıl önce yaşamış 4 Neandertal'in ikisi Belçika'daki bir mağarada, ikisi ise İspanya'daki bir mağarada olmak üzere diş kalıntılarını inceledi. Araştırmaların sonuçlarından biri Belçika'da yaşamış olan 2 Neandertal'in İspanya'dakilerden çok daha farklı bir beslenme düzeni olduğunu ortaya serdi. Bilim insanları ayrıca Neandertal dişlerindeki plakta bulunan bir bakterinin genomunun tamamına yakınını çözdü. Bu bakterinin bugün modern insanın ağzında rastlanan aynı türdeki bir bakteri olduğu ortaya çıktı. Böylece Neandertaller ile insanların aynı mikroorganizmaları paylaştığı ortaya koyuldu. Bazı Neandertaller diş ağrısını geçirmek için aspirin ve penisilinin doğal halini kullanmış. Belki de en ilgi çekici keşif İspanya'daki Neandertallerden birinin kalıntılarından geldi. Buna göre diş absesi ve bağırsak parazitinden müzdarip olduğu tespit edilen insansı atamızın diş plağında ağrı kesici aspirinin aktif maddesi olan salsilik asit üreten ve ağacın ve penisilin üreten Penicillium mantarının DNA'larına rastlandı. Konu hakkında temkinli bir açıklama yapan Dobney, Neandertaller kendilerini tedavi mi ediyordu? Bunu bilmiyoruz. Eğer daha fazla hastalığa sahip bireyde bu örneklere rastlarsak, o zaman onların sofistike bir tıbbi bilgiye sahip olduklarının iyi bir kanıtını elde etmiş olacağız, dedi. İspanya'da bulunan Neandertaller etle beslenmiyordu. Bilim insanları bir zamanlar Neandertallerin sadece et yediğini ve bu beslenme düzeninin onların çevresel koşullara uyum sağlamasını engelleyerek soylarının tükenmesine yol açtığını savunuyordu. Ancak Nature'da yayınlanan araştırmanın sonuçları bunun böyle olmadığını gösteriyor. Belçika'daki Neandertallerin tüylü gergedan, koyun ve mantarla beslendiği ancak İspanya'daki El Sidron mağarasında bulunanların hiç et yemediği keşfedildi. Buna göre İspanya'daki mağarada bulunanların dişlerinde mantar, çam fıstığı ve orman yosunu kalıntılarına rastlandı. Bu sonuç onların sadece çevreye çok iyi uyum sağladığını değil, aynı zamanda insansı yaşama ilginç bir şekilde geçtiklerini gösterdi. Çünkü El Sidron mağarasında bulunan Neandertallerin mikrobiyomları vücuttaki mikroorganizma nüfusu olarak düşünebilirsiniz. Belçika'daki bulunanlara göre daha fazla şempanze ve insan toplayıcıların mikrobiyomlarına benziyor. Profesör Dobney, belki de et yenmeyen toplayıcı yaşam stili insansı mikrobiyomun merkezidir. Sadece yaşam stili değişince mikrobiyomlar değişmeye başlar, dedi. İlk Homo sapiensler 70 bin yıl önce Afrika'dan göç etti. O zamanlar Homo sapiensler dünyadaki diğer iki ırk olan Homo neandertaller, Homo denisovalılarla paylaşıyordu. Sapiens Avrasya'ya geçti ve Neandertallerle karışıp üredi. Günümüzde bu Avrasya soyundan gelen Sapiensler Neandertal genleri taşımaktadırlar. Bilim insanları Asya ve Avrupalı insanların genlerinin ortalama %2'sinin Neandertal genleri olduğunu keşfetmiştir. Sahra altı Afrikalı insanların ataları ise Afrika'yı hiç terk etmedikleri için onların genlerinde hiç Neandertal geni yoktur. Homo sapiens, Neandertal ve Denisovalılarla çiftleşmiştir. Çünkü bu üç türde aynı atadan Homo heidelbergensis'ten gelmektedir. Bir grup Homo heidelbergensis Afrika'yı 500 bin ile 600 bin yıl önce terk etti ve yolculukları sırasında birbirlerinden ayrıldılar. Batı Asya ve Avrupa'ya göç eden grup Neandertaller dediğimiz ırk olmuştur. Diğer grup ise Doğu Asya tarafına göç eden Denisovalılardır. Homo heidelbergensis ise Afrika'da kalmış ve Homo sapiens haline gelmiştir.
Homo sapiens'in Neandertalleri yediğinden kesin emin olmasak bile Neandertallerin birbirlerini yediklerini biliyoruz. Evet, Neandertaller birer yamyamdı. Sonuçlara bilim insanlarının 40 bin yaşında 5 farklı Neandertallerin kemiklerinde yaptıkları analizler sonrasında ulaşılmıştır. Kemiklerin tamamı Neandertallerin avladıkları hayvanların kemiklerini kırdıkları biçimlerde kırılmıştı. Neandertallerin kendi türleriyle beslenmelerinin sebepleri hala açıklanmış değil. İlk olarak Neandertal, ilk Sapiens ve hatta modern Sapiens'in etleri bile besleyici değildir. Neandertaller büyük ve daha besleyici olan at, bizon, geyik ve mamut gibi etraflarında gezinen hayvanları avlarlardı. Araştırmacılar Neandertallerin kemik ilikleri için birbirlerini yediklerini öne sürmektedir. Kemiklerinin içindeki iliğe ulaşabilecek şekilde kırılmış olması bu teorinin doğru olması olasılığını arttırmaktadır. Araştırmacılar ayrıca Neandertallerin kültürel sebeplerden ötürü veya kendi bölgelerinin güvenliğini dışarıdan gelen Neandertallere karşı korumak için birbirlerini yemeye başlamış olabileceklerini düşünmekteler. Neandertallerin hızla tarih sahnesinden çekilmelerinde kuşkusuz bizim doğrudan atamız kabul edilen modern Homo sapienslerin rolü büyük oldu. Tüm canlılar için geçerli olan doğa kanunu Neandertallerin de bir ölçüde yazgısını belirlemişti. Güçlü olan güçsüzü yok etmekteydi. 40 bin yıl öncesinde Cro-Magnon insanları İspanya'nın Cantabria ve Katalonya bölgelerine gelip yerleşmişti. Son Neandertaller ise Pirenelerin kuzeyinde binlerce yıl daha yaşamaya devam edecekti. Öyle anlaşılıyor ki Neandertaller bu yörelerde giderek sayıca azaldı ve yaklaşık 30 bin yıl öncesinden itibaren tümden yok oldu. Neandertallerin bilim dünyasındaki kimliği Homo neanderthaliens'tir. Burada şu bilgiyi de vermek isterim. Benim yine izlediğim belgesellerden kaynaklanmaktadır ve okuduğum kitaplarda da denk geldiğim bir konuydu bu Neandertaller. Özellikle bizimle, yani bizim modern atamızla, Homo sapienslerle karşılaşması büyük bir yıkıma yol açmış onlarda. Özellikle Avrupa bölgesinde Homo sapiens ve Neandertal'in karşılaşması soğuğa daha az dayanıklı hale gelen Neandertallerin türünün yok olmasına neden olmuş. Ama aslında burada tamamıyla yok olma demiyoruz, çünkü Neandertallerle muhtemelen bizim modern atamız çiftleşmiş ve genlerimizin %2'sinde buna rastlanmış durumdadır. Bu yüzden de ilerleyen süreçlerde Neandertal genleriyle bizim kaynaşmamız bugüne kadar gelmiştir. İkinci bir durum ise yine makalede bahsettiğim üzere Neandertallerin bizden daha güçsüz yapıda olmaları yok olmalarına bir sebebiyet vermiştir. Yani Neandertaller bizden daha ufak boylu ve daha gelişmemiş kemik yapılarına sahipti. Bu yüzden de daha güçlü olan güçsüzü yenmişti. Bizim yol açtığımız bir neden de Neandertallerin yemek, yani ihtiyaçlarını karşılayacakları kaynakları bir nevi kendimiz için kullanmamız olmuş. Yani onları bir nevi dışlama gibi bir durumda yaşatmışız. Bizimle karşılaşmaları dışında bir etken de muhtemelen bilim insanlarının da düşüncelerinden birisi buzul çağının da etkisi olabileceğini düşünmekteler. Bu Neandertallerin yok olma durumlarına örnekler. Verdiklerim belgeselde de değinilen konulardı. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.